Mat Trader kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine bir strateji deneyeceğiz. Bu başlığımızdan da anlaşıldığı üzere paralel kanal nasıl kullanıyorum? Kendim bu paralel kanalı kullandığımda nasıl hareket ediyorum? Bununla alakalı bir video olacak. Şimdi bunu istediğiniz zaman diliminde kullanabilirsiniz. Yeter ki o bahsettiğimiz e, aralık yani paralel kanalı kullanabileceğimiz görsel oluşsun. Mesela bakın burada 15 dakikalığa alalım Ethereum üzerinde. Var görüyorum şöyle. Burada geliyorsunuz araçlar kısmına. Şurada paralel kanal var bakın. Bu paralel kanalı alıp şuradan şöyle bir oluşturmak istiyorum ben. Şu an itibariyle Ethereum'un nasıl hareket edebileceğini işte son halini canlı grafik üzerinde bahsediyoruz. Zaten şuradan yükseleceğini videolarımda söylemiştim. İzlerseniz sıkı takip eden arkadaşlar. Şuraya bir test yapıp hareketleneceğini ve yükseleceğini konuşmuştuk. Şimdi değerli dostlar, bunu paralel kanala aldık. Hocam bunu işte çizmenin bir yöntemi var mı? O kadar teferruata girmeyeceğim. Siz işte bir herhangi bir yerde şu şekilde akümülasyon oluşturduğunu gördük. Bu paralel kanal yatay da olabilir. Range tarzı da olabilir. Yeter ki bunu çizebilecek durumunuz olsun. Mesela bir tepe, bir dip, işte bir hareket, bir dip, bir hareket tepe, bir dip. Şimdi taktiğimiz şu arkadaşlar. Bu paralel kanalı çizdikten sonra yani biraz şöyle oynamalarla daha düzgün hale getirebiliriz. Biraz titiz çizin bunu. Yani değsin temaslar bir 2 3 kez, 2 kez en az. Bunu hemen geliyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz mouse'da, klonlaya basıyorsunuz ve buradan oynatmadan tutup diğer klonladığınızı karşıya yapıştırıyorsunuz. Bunu birazdan şu an canlı halindeyiz. Orada anlatıyorum. Daha sonra işleyip işlemediğini göstereceğiz. Ne yapıyor? Bakın fırçayla çizelim. Gidiyor, geliyor. Gidiyor, geliyor. Şimdi bunun mantığı şu. Eğer üst tarafı her BTC, Ethereum fark etmez, altcoin hiçbirinde fark etmez. Buraya doğru kırıp vites yaptığında hemen klonlamayı yukarı yapıyoruz. Ama gelmiş aşağıya bir orta bantta bakın. Orta bant, üst bant ve bu şekilde inceleyeceğiz. Üst band, orta band, alt band. Şimdi Ethereum gelse buradan bunu kırsa şuraya hareket etse ilk düşeceği yer orta band. Orta bandı kırıp buralarda oyalanıp aşağı. Diyelim ki burayı kırdı. Yani hedeflerin yeter ki bunu çizip takip ettiğiniz coin'de bunu çizebiliyor olmanız lazım. Ya da araştırmalarınızı ona göre yaparsınız. Şimdi şöyle bakalım gözümüze çarpan olacak mı? Zaman dilimini 4 saatte yapabilirsiniz. Mesela bakın burada çizebileceğim bir yer görmüş oldum. Bir saate alalım. Mesela bakın burada şuradan bir çizelim. Alıyorum kabataslak elime hızlıca. Buradan bakın temasları seçiyorum. Bir temas, ikinci temas, üçüncü temas. Buradan da şöyle temasları alalım. Şu şekilde tam. Biraz şurada ihlal olmuş. Buraya değmiş, buraya değmiş, buraya değmiş. Bakın buraya tekrar değmiş. Şimdi burada mantık nasıl işliyor? Herhangi bir işte takipte devam ediyoruz. Üst band, orta band. Eğer kanalın üst bandı kırılırsa bakın şurada kırılıyor. Takiptesiniz. Orta band mesela destek olarak, direnç olarak çalışır. Üst bantlar direnç, orta bantlar düşüşte destek. İşte ora kırılırsa aşağı. Yani bu her türlü, her yönlü kullanabileceğiniz bir işlem. Mesela geldi coin, kanalı kırdı. Temizleyelim şöyle. Burada kırmış görünüyor. Paralel kanalı şuradan daha iyi olacak çizmek. Şöyle aldık. Şu kısma biraz burada ihlal olmasına rağmen oluşturduk. Şimdi şunları seçelim. Şunu biraz daha açalım. Bu kısma değsin teması. Yeteri kadar iyi şu an. Şimdi coin hareketlenmesini yaptıktan sonra bakın üst orta bandları açtıktan sonra üst banda gidiyor. Üst bandı açtıktan sonra şimdi bizim hedefimiz ne? Biz bu coin'i burada mesela kısa zaman dilimine girer. Şuradaki mumda falan long pozisyon açarız. Nereye kadar tutacağız? Oraya birazdan yaklaşacağız. Bu kanalımızı hemen klonluyorum. Şöyle birbirine
öpüştürüyoruz. Eğer bir üst kanal yani kanal üst bandı kırıldıysa ilk geleceği yer orta band. Orta bandı aştıysa üst band. Bakın burada zaten hedefi gelmiş oluyor. Şimdi bu coin düşüyor. Kanalımız çizili. Bu coin gitmiş sert çakılmış. Bakın hedef geldikten sonra satış verilmiş. Şimdi bir tane daha klonlayalım hocam. Bu satışı nereden yemiş? Burayı da sonuçta yükseldi gidiyor. Klonladık. Diğer kanalın orta bandından yemiş mi bu satışı ona bakacağım. Evet. Gördüğünüz gibi dirençli olmuş. Yani yükselirken orta band, üst band dirençler, düşerken orta band işte alt band bakın mesela burada düşüyor. Orta band destek olması lazımdı. Bakıyoruz orada bir hareketlenme yapıyor. Bakın bir sekiyor burada fitille. Tekrar geliyor. Gücü yetmiyor gitmeye. Kırıyor. Şu an itibariyle bu kanalın alt bandına doğru inmesi gerek. Bu coin'in kanalın alt bandına inmesi lazım. Buradan tepki alıp yukarıya doğru hareketlenirse hareketlenir. Hareketlenmezse burayı aşağı kırdığında da bu sefer buradaki orta banda doğru işlemi tutarsınız. Yani hedefinizi nereye kadar taşıyabileceğinizi, nereye götürebileceğinizi seçtiğiniz bir strateji ya da iş coin'inizi takip edeceğiniz bir strateji diyebiliriz. Bakalım şöyle farklı bir coin'den var mı bir örnek verelim. Çalışıp çalışmadığını da geçmişten gelerek bir inceleyelim bu sefer de örneğimizde. Şöyle 4 saate alalım. Bu taraflara bir yerlere gidelim. Paralel kanalımızı. Çalışıp çalışmadığını bu taraflardan bir yerlerden seçerek ölçelim. Şimdi 4 saatlik zaman dilimizde yeni bir coin galiba. Bir saatte inelim ve geçmiş yerlerden gelelim. Bakalım işlemimiz. Şuradaki büyük manipülasyonlar falan zaten piyasada beklenmedik. Mesela bakın burada. Örneğin buradan bir bakalım. Şimdi burada göz kararı baktığım zaman şurada bir tane paralel kanal oluşturabiliyor muyum? Hemen buradan geldim. Şu şekilde aldım. Şurayı kullanıyorum şimdi. İkinci temasım yeterli. Bakın mesela bu coin'i izliyoruz. Bu coin buralarda bir yerlerde düşüşe geçmiş. Ne demiştik? Bakın orta band üst banda geldikten sonra destek görevi görür. Ama buranın destek görevi gördüğünde coin'in daha önceki işte direnç bölgesini aşamadığını ve oraya retest yaptığını görüyoruz. Buradan aşağıya düşmüş kanal alt bandına. Kanal alt bandını kırdıktan sonra bir hareketlenmiş. Burada da bir dirençle karşılaşmış ve biz diyoruz ki bu artık yavaş yavaş short pozisyonuna dönebilecek bir kıvamda. Şimdi bu kanal kırılıyor burada. Bakın. Biz short pozisyonu için hareketlendik. Buralardan da yakalayabilirsiniz. Problem yok. Bu pozisyonu nereye kadar taşıyacağız? Şimdi 4 saat 1 saatlik zaman dilimindeyim. Ne yapıyordum? Bu kanalı oluşturduktan sonra temiz çizmeye çalışın. Böyle temaslar güzel olsun. Bunu klonluyorsunuz arkadaşlar. Klonladıktan sonra ortadan tutun. Mouse'la aşağı doğru gelin ve birbirini öpüştürün. Ne dedik? Bu düşüşün nereye kadar sürmesi gerekiyor? Orta banda. Orta banda geliyor aşağıya doğru kırıyor ama bura kırılmış şu an itibariyle. Tekrar oraya bir retest gerçekleştiriyor. Artık hedefi kanalın or- orta bandını kırdıktan sonra o alt banda gelmesi. Alt bandı da kırdıktan sonra bakın hala işlemi takip ediyoruz. Örnek vermek gerekirse ben bu işlemi satış yönünü buralardan başka tekniklerle yakaladım diyelim. Stopumu yukarıya koydum. Neymiş ilk yapacağım şey? Orta bandda kar almak. %15'lik bir düşüş yapıyor. İstersen tamamen çık. Ama hedefi burayı kırdıktan sonra aşağıya doğru düşerken orta band. Orta bandı kırdıktan sonra tereddüt etmeden alt bandı bekleyebilirsin. Ya da TP1, TP2 yapabilirsin. Mesela burada ilk TP1'ini aldın karını. İkinciyi buraya taşıyabilirsin. İşlem devam ediyor. Buradan kar aldık, uzattık mesela. Alt banda gelmiş. Alt bandı kırdıktan sonra yine aynı hareketi yapıyorsunuz. Bu nereye gidebilir? Hemen klonladım. Tuttum ortadan diğer tarafa yapıştırdım. Ne olacaktı? Bu alt bandı kırdıktan sonra orta band bize destek olacaktı. Orta bandı da kırıyor. Burada da bir vites hareketlenmesi. Tekrar yukarıya bir sıçrama. Yine alt bandın hedefini tamamlamış oluyor. Ama buradaki yukarıya doğru hareketlenme karın erimesine sebep olacaktır. Bir dahaki seferde TP3 yaptın diyelim. Takip ediyorsun işlemini. Orta bandda üçüncü TP'yi aldım ve bu coin'i tamamen kapattın desek totalde yaklaşık olarak
işlemde %33'lük bir kar etmiş oluyorsun. Hocam bu gidiyor alt bandı kırıyor yukarıya doğru tamamen bir likidasyon temizliği yapıyor. Bakın yine orta band direnç oluyor. Üst banda ulaşamıyor. Aşağı doğru geliyor kırıyor. Takibini böyle yapabilirsiniz. Piyasa döndü dediğinizde mesela bu tepeleri aştığında yukarıya doğru bir işaret bıraktığında bize o zaman bu kanalı yukarı yönlü takip edersiniz. Yine klonlayın bakın. Mesela buralar nereler? Bir de ona bakalım. Klonladık. Yapıştırıyoruz şöyle. Bu coin yukarıları likidasyonunu aldıktan sonra o alt bandı kırınca ilk geldiği yerler bakın vites hareketi orta bantta oyalanıyor. Tekrar bir hareketlenme ama buradan tak aşağı çakılıyor ve hedefini getiriyor alt bandı. Alt bandı kırarsa bir daha klonluyorsun. Yani takip ede ede gidiyorsun. Bu coin tekrar yukarı hareketleniyor ve kanal orta bandına retest hareketi yapıp tekrar aşağı geliyor ve bu kanalı tekrar kırıyor. O zaman sen de klonluyorsun, tutup getiriyorsun ve buraya yapıştırıyorsun. 4 saatlik zaman diliminde bir saatlik de inceliyoruz. Ne demiştik? Kırılım geldikten sonra her hareket retest hareket. Bakın buradaki dirence geliyor zaten retesti yapıyor. Orta bantta bir oyalanıyor. Tekrar alt bandı getiriyor. Bakın ne kadar güzel çalışmış. Sonra hareketleniyor yine bu kanalın içinde bulunduğumuz kanalın üst bandına retest yapıyor. Yani orta bandına. Oradan tekrar aşağı kırılım. Tekrar retest. Bakın nerelere kadar. Bunların döndüğü ya da tepki aldığı her yer kanalın ya orta bandı ya da diğer kanalın alt bandına karşılık gelecek. Bunu bir daha klonladım. Bakın yapıştırdım buraya. Bakın gördünüz mü? Oyalandığı, tepki aldığı yer kanal orta bandı. Orayı da kırıyor, tekrar klonluyorsun. Yani hedefini alt bandlara taşıya taşıya. Nere kırılırsa yukarıya doğru o şekilde devam. Aşağı doğru alt band, orta band diye devam ediyorsunuz hedeflerinizde. Yine klonluyorum bakın bunu. Tekrar alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Birbirine tam hizalı gelecek şekilde yapıştır. Bakın kanal orta bandı kırıldıktan sonra alt bandı. Orta bandından bir tepki alıyor yine. Yine hedef geliyor bakın. Buraya yapışmış kalmış görüyor musunuz? Ta yukarıdan çize çize geldik. Bu sizce tesadüf mü? Burada sanki trend çizmiş gibi oturdu bakın. Evet, kanal stratejisini işleminizin maksimum karını almak için bakın burada mesela geliyor kanal orta bandında oyalandıktan sonra alt band hedefi geldikten sonra burada akümüle oluyor. Üst orta band yani bu kanalın üst orta bandı direnç oluyor bakın sürekli. Ve oradan aşağı kırılım şurada bir kırılım yapılıyor. Diyor ki yukarı tepkime de short pozisyon aç. Burada da bir işlem açtığımızı düşünürsek şuralardan yakaladığımızı düşünürsek şu an itibariyle gerçekleşmiş bitmiş %2'lik bir stopla bu işleme girdiğini farz edersek hocam şelale olmuş aşağıya doğru gitmiş. Yani bakın çizin işleminiz dursun neredeyiz nerelerdeyiz nereye kadar yükselip nereden tepki alacak nerelerde direnç olacak bunları da görmeniz adına iyi bir işlem olacaktır. Ta geçmişten geldim isterseniz komple bu kanalı bir tane yaptığınız çalıştığınız coin'de çizin ve gerçekleştirin. Mesela bu şimdiye kadar olan yeri sileceğim ve buradan bir tane paralel kanal çizeceğim. Bakın arkadaşlar. Şuradan kendimizce şöyle bir tabanlarda destek görevi görmüş, üstlerde direnç görevi görmüş bir bölgeyi çizip şöyle kontrol edelim. Olabildiğince fazla temas arayın. Bakın burada ihlaller olmasına rağmen bir kanal yapısı şöyle oluşturdum diyelim. Üst, üst. Bakın altlara 2 kere temas var. Şimdi bu orta band, alt band bir düşen kanal. Yani sen üstlere geldiği zaman temaslarda short pozisyon, altlara geldiği zaman bu orta band ve alt bandların kırılımlarında TP alarak ilerleyebilirsin. Peki bu kanalın üst bandı kırılıyor bakın saatlikte şurada. Peki ben buraya kırıldıysa taktiğim neydi? Sen takip ediyorsun. Bir coin'i açtım böyle bir analizdesin. Bu coin üst bandı kırdığını görüyorsun ve burada oyalandığını görüyoruz. Saatlikte bakın buralarda oyalanıyor. Kısa zaman dilimlerinde işleme giriş arayacağız. Biz bunu bir klonluyoruz artık. Diyoruz ki ben buradan long pozisyon açsam bu işlem nerelere kadar yükselebilirim? Cevabını arıyoruz. İlk yükseleceği yer kanal orta bandıdır. Yani söylediğimiz gibi de çalışıyor bakın. Kanal orta bandına bir
%26'lık yükseliş gerçekleşiyor ve orada akümüle olup tekrar aşağı kanal alt bandından bir tepkime alıyor. Şimdi biz takipteyiz. Yine long pozisyon deneyebilirsin. Burada bakın, şöyle baktığınız zaman şu şekilde bir bölgeden tepki alıp hareketleniyor. Ne yapıyorduk? Orta bandı aşarsa, kırılım yaparsa burada fitille geri çekiliyor. Bir daha takılıyor bakın. Düşeceğim diyor. Yani buradaki karı da short yönünde kazanabilirsiniz. Burada alış yönünde işte kısa zamanlarda girdik. Buradaki alış pozisyonumuzu şuralardan bir yerden işleme dahil olduğumuzu düşünelim. İşte 1'e 2, 1'e 3 fark etmiyor. İstersen kanal üst orta bandına kadar tut. O seni ilgilendirir. Risk yönetimini ona göre yap. Buralarda takıldığını, oyalandığını görünce short pozisyonunu da alabilirsiniz. Yani sadece bir işlemi, bu kanal stratejisini büyük zaman diliminde çizip nerede olduğunu görmek adına rahatlıkla işlemlerini yönlendirebilirsin. Gidebileceği, düşebileceği maksimum seviyeleri belirlemek adına bunu aynı şekilde short yönünü de değerlendirebilirsin. Sonra bu üst bandın kırıldığında, orta bandın kırıldığında üst banda gideceğini de düşünebilirsin. Evet, stratejimiz bu. Açın çalışın, bakın mesela burada kırmış, tekrar klonlayalım. Burada niye tepki almış, hemen onu da görelim. Videomuzu sonlandıralım. Klonladık, birbirine yapıştırdık. İşte üst banda retest geliyor şu an. Yani orta bandı kırmış, retest hareketi geliyor. Eğer burayı aşağıya kırar da düşerse biz buralara doğru takip ederiz, ama buradan tepki alırsa buraya doğru takip ederiz. Yani işlem alma stratejisi, işlemi takip etme stratejisi, işlemi yürütme stratejisi, her şey katılabilir değerli arkadaşlar. Bu arada videoyu kapatmadan da, yani sonlandırmadan da, dördüncü işlemimizi aldık. Telegram kanalında paylaştım. Yine bu coin'den yana tercihimi kullandım. Neden derseniz, çünkü daha önce çalışmış olduğum bölgenin aynı yükseliş yaptığı bölgenin, yani tepki alıp düştüğü, iki kez bakın düştü. Buradan düştü. Bu zaten bu işlemi almıştık karımızı. İşte buradaki trende çarpıp tekrar yükseldi. 34 seviyesinden long açılacağını da söylemiştim. Buraya tekrar geldi bakın. RSI'ye bakalım. Bir gelmiş tekrar aynı bölgeyi, daha üst tepe, daha alt bir RSI, daha üst bir tepe, daha alt bir RSI şeklinde bu bölgeden aşağı doğru düşmesini bekliyorum. Stop 2,5 stop koyduk. %5'lik bir TP seçtik kendimize. Şu an 100 doları 1000 dolar yapma serisinin de dördüncü işlemini Telegram'da paylaşmış oldum. Bu videoda da bahsetmiş olayım. İşlem TP olursa videosunu zaten gerçekleştireceğiz. Paralel kanal stratejisi bu şekilde değerli arkadaşlar. Videolarımıza beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Fikirlerini, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Telegram'a katılıp oradan da bizlerle sohbet edebilirsiniz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.